Kolit deyince tek bir hastalık formasyonu anlamıyoruz. Kolit çeşit çeşit, yani bağırsağın iltihabı, kalın bağırsak iltihabı olmakla birlikte birçok nedeni var. Mesela bakteriyel olabilir, mesela amibik olabilir, yani parazitler nedeniyle kolonda iltihap olabilir. Ayrıca kolonda ülseratif kolit dediğimiz iltihabi bağırsak hastalıkları adı altında geçen oldukça geniş bir kolit tablosu var. Ayrıca fizik etkenlere bağlı olarak kolit olabilir. Örneğin kanser tedavisinde uygulanan radyasyon yine bağırsaklarda hasar yapmak suretiyle kolite neden olur. Dolayısıyla özetlersek kolit mikrobik olabilir. Yani virüs, bakteri ve parazitler nedeniyle. Diğer anlamda iltihabi bağırsak hastalıkları grubunda olabilir veya fizik etkenlerle olabilir. Dolayısıyla kolitin öncelikle neden olduğunu tespit etmek lazım. Dolayısıyla bunlara bağlı olarak kolitlerin belirtileri de birbirine yakın olmakla birlikte farklıdır. Örneğin sık karşılaştığımız iltihabi bağırsak hastalıkları, ki bunların iki temel grubu var. Bunlardan bir tanesi ülseratif kolit, diğeri Crohn hastalığı. Ülseratif ve kolit ve Crohn hastalığı bütün yakınlıklarına rağmen iki ayrı hastalık. Her ikisi de kalın bağırsağı tutuyor, ancak Crohn hastalığında bütün gastrointestinal sistem hastalığa yakalanabilir. Yani yemek borusundan tutun anüse kadar. Ancak ülseratif koliti biz genel olarak kalın bağırsak dışında görmüyoruz. Dolayısıyla yerleşimleri farklı. Peki en önemli belirtisi derseniz, kolitlerin en önemli belirtileri yine kolitin tipine bağlı olarak değişir. En çok gördüğümüz belirtilerden biri ishal, karın ağrısı, sümüklü ve kanlı dışkılı gayta, halsizlik genel belirti olarak tabii. Ancak en sık bölgenin yaptığı semptomlara bağlı olarak başta saydığım belirtileri görürüz, kolit belirtilerini. Bu hastalıklar ayrıca dediğim gibi sadece bağırsağa ait olmadığında ekstra belirtileri de olur. Yani diğer organları tuttuğunda, yani mideyi tuttuğunda, yemek borusunu tuttuğunda ona bağlı belirtilerle de karşı karşıya kalabiliriz. Aynı şekilde radyasyon koliti dediğimiz mesela fiziki nedenlere bağlı kolitlerde de ona bağlı olarak yine karın ağrısı, tenezm dediğimiz dışkılamada sıkıntı, zaman zaman ishal veya kabız şeklinde şikayetlerle karşımıza gelebilir. Ancak kolitlerin daha doğrusu çok özel bir belirtisi yoktur.